Merhaba sevgili TV8 izleyicileri, ben diş hekimi Kanun Mercimek. Bugün sizlere hep daha önce de konuştuğumuz ileri implant cerrahisinden bahsedeceğim. Özellikle alt çenede ileri derecede kemik kaybı olmuş hastalarda yapılacak işlemlerle alakalı konuşacağız. Tabii bu işin en zor kısımlarından bir tanesi alt çeneler. Çünkü alt çeneler bildiğiniz üzere damar sinir paketi bakımından çok yoğun bir bölge. İşte dudakların uyarılması, onların hissini sağlayan oradan sinirler geçmekte, bazı damarlar geçmekte. İmplantları biz yapacağımız zaman implantların belli boy ve çapları var. İster istemez kullanacağımız implantların o boy ve çapa kemik yapısı itibariyle oturtabilmemiz gerekiyor. Tabii şimdi kemikte bazen bir bakıyorsunuz zaman geçmiş, çekimler olmuş, uzun süre dişsizlik sonucunda kayıplar olmuş. Ne yapıyoruz böyle durumlarda? Önce bir değerlendiriyoruz. Yani kaybın şeklini, kayıp yatay bir kayıp mı, dikey bir kayıp mı? Ya da hem yatay hem dikey kayıplar mı, kombine kayıplar mı gibi değerlendirmeler yapıyoruz. Bu değerlendirmenin neticesinde farklı yöntemler uyguluyoruz. Mesela bunları böyle kısaca ben bir açayım. Bunlardan bir tanesi çok ileri cerrahi yöntemler istemeyen hastalarda yine kemik yapıları ona uygunsa All-on-4 dediğimiz teknikleri uyguluyoruz. Tabi bu All-on-4 tekniğinde amaç şu. İmplantların 4 tane implantın üzerine multi-unit dediğimiz özel sistemlerle normalde olması gereken implant sayısı daha fazla olması gerekirken özel bir bağlantı sistemiyle sinir aralıklarına denk gelecek şekilde implantları 4 tane implant yerleştirip üzerlerine bütün dişlerin geleceği şekilde sabit bir protez yapabiliyoruz. Bir diğer yöntem All-on-4 uygulayamadığımız, All-on-4'un uygun olmadığı bazı vakalarda farklı bir yöntem uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi şimdi bizim çene kemiğimizin alt çenenin mandibüle dediğimiz kemiğin içerisinde seyreden mandibüler sinir dediğimiz bir sinir var. Bu sinir çene kemiğinin iç kısmından girip bütün alt hattı boyunca gelerek küçük yazıların tam ortasından dışarı çıkıyor. Şimdi bu siniri çıkan bölgeye mental sinir diyoruz biz. Bazen mental siniri geri alarak yani oradaki dokuları açıp kemikten bir kesi yapıyoruz ve o mental siniri geri alarak tam mental bölgesine implant yerleştirebiliyoruz. Yahut mandibüler sinir dediğimiz o sinir hattını ön yüzünden bir pencere açarak siniri lateralize ederek daha kenara çekerek implantı yerleştirip tekrar siniri yerine bırakaraktan o bölgelerde implant uygulayabiliyoruz. Şimdi tabi bunlar böyle teorik olarak anlatıyoruz ama her bir vakada değişebiliyor. Bazen mandibüler sinirin yerini değiştiremediğimiz olgular da olabiliyor. Bu tip olgularda da yine ileri cerrahi teknikler içerisinde block graft uygulamaları yapıyoruz. Block graft uygulamaları dediğimiz şey şu. Kemiği aslında dikey olarak yükseltmek, yatay olarak genişletmeye göre çok daha zor. Block graftlerde şöyle bir sistem uyguluyoruz. Ön bölgeden çenenin bazı kemik depoları var. Özellikle simfiz bölgesi dediğimiz alt çenenin ön bölgesinden kare şeklinde kemikler alıyoruz. Almış olduğumuz bu kemikleri arka bölgelerde eksik olan, kemik hacmi zayıf olan bölgelere özel vidalarla, osteosentez vidası dediğimiz özel vidalarla vidalayarak kemiğin hem genişliğini hem de boyunu artırıyoruz. Tabi burada hastalar bu işlemler yapıldıktan sonra bekleme süreleri isterseniz hastaların biraz daha artıyor. Çünkü bu kemiklerin burada kaynama süresi ortalama 6 ay civarında, bazen 1 yıla kadar da bekleyebiliyoruz. Üzerlerine daha sonra implantlar yapıldığında 3-4 ay kadar da böyle bekleme süreci olduğunu düşündüğümüzde yani başlangıçtan sonuna kadar 9 ay ile 1,5 sene arasında değişen bir süreç karşımıza çıkabiliyor. Evet sevgili TV8 izleyicileri, bugün mandibüler sinir trajesinin ve block graftlerden bahsettik ileri implant cerrahisinde. Bir başka programda yine ileri implant cerrahisini anlatmak üzere. Hoşça kalın, esenlikle kalın.